Bestemin A bölümü için bulduğum melodiye söz geldi aklıma. Yani bu sözlerde ne desem çare değil. Yani ne desem çare değil dedik. Şimdi burada söyleyişe de dikkat ediyoruz. Sadece söz bulurken melodiye uygun, denk düşen hece sayısına sahip olması yeterli değil. Aynı zamanda söyleyişin de kulağa hoş gelmesi lazım. Ne desem çare değil. Özlemim. Şimdi bu şarkıda bir de şöyle bir şey denemeyi düşündüm. Biraz böyle birbirinin arkası arkasına gelen birkaç tekrarlı söz olsun, bir akış olsun istedim. Arka arkaya gelen bir söyleyiş olsun istedim. Onun için melodiyle beraber, yani ilk bulduğum melodiyi biraz da geliştirerek en sonunda şöyle bir şey çıktı. Ne desem çare değil. Bakın mi minör, fa majör kullandım. Size söylediğim yine mi fircin modu içerisindeki akorlarla devam ediyorum. Özlemim her geçen saniye artar da artar. Söylediğim o tekrarı burada yapmak istedim. Özlemim her geçen saniye artar da artar. Burada yaptım tekrarı. Sonra da onlarla uyumlu olacak sar sar beni. Şimdi burada ilk bölümde bahsettiğim gitmeyi koydum. Gitme. Bu A bölümünü 2 kez tekrarladıktan sonra tabi trafiğini şarkının yavaş yavaş belirlemeye başladım. Ne olacak? İlk önce A'yı söyleyeceğim. Sonra bir duruş olacak. Sonra A'yı tekrarlayacağım. Ama bu defa A bölümünün ilk söyleyişiyle son söyleyişi arasında bir fark olması lazım. Gitme dedikten sonra küçük bir köprü koydum oraya. Küçük bir köprücük diyelim. Gitme, gitme, gitme dedikten sonra da bir yükseliş. Gökten bana dedik. Yani şimdiye kadar ortaya çıkan melodi, sözler olabildiğince birbirine nasıl diyelim ekmek yaparken, bu pandemi döneminde ben de bu arada ekmek yapmayı öğrenmiş durumdayım. Suyu unun üstüne direkt olarak döktüğünüzde un onu kabul etmiyor. Onu şöyle bir yoğurursunuz. Bir süre yoğurduktan sonra içine su nüfuz eder. Artık hamur haline gelir. Un ve su. Şimdi bunun gibi söz ve müziğin de birbirine yedirilmiş olması lazım. Kulak tırmalamayacak, kulağa hoş gelecek. Söyleyişinden hem kendiniz zevk alacaksınız hem de dinleyişinden dinleyen zevk alacak. Şu ana kadar o yaptığım köprüyle birlikte şarkıyı şöyle bir geçeyim. Ne olmuş? A bölümü 2 kez söyleniyor. Sonra bir köprücükle nakarata bağlanıyor. Nakaratlar genelde işte 2 kere söyleniyor. Ben de 2 kere söyleyeceğim. Şöyle bir üstünden geçelim bakalım. Ne desem çare değil. Özlemim her geçen saniye artar da artar. Sar sar beni gitme. Ne desem çare değil. Özlemim her geçen saniye artar da artar. Sar sar beni gitme, gitme, gitme. Gökten bana yağmur ol gel, aşkından sel olayım. Damla damla yağmur ol gel, susuzum sana kanayım. Gökten bana yağmur ol gel. Dikkat ettiyseniz şu ana kadar şarkının A bölümünde de nakaratta da az önce söylediğim mi fircin modunun akor dizisinin dışına çıkmadım. Yani söylemek gerekirse
mi minör, fa majör, sol majör, la minör, re minör kullandım şimdiye kadar. Si minör eksik beşliğiyle do majörü şu anda kullanmama ihtiyaç ortaya çıkmadı. Şarkıda şu anda 2, 3, 4, 5 tane akor var. Sözlerine bakacak olursak işte ne desem çare değil, özlemim her geçen saniye artar da artar sarsar beni. Bu A bölümü içerisinde kişi kaybının ardından konuşuyor. Yani kaybettiği kişiyle konuşuyor. Yaşadıklarından bahsediyor. Şarkı bu kadarla da kalabilir. Bu bir seçim meselesi. Yani A bölümü var, köprü var, nakarat var. Tekrar söylenebilir ve şarkı tamamlanmış olabilir. Bu kadarla kalınca aynı şeylerin sürekli tekrarlanması biraz dinleyiciyi sıkabilir diye biraz daha renklendirmek, yavan kalmasını engellemek için, yemeğin yağını biraz artırabilmek için ben şarkının ikinci yarısı için yeniden A bölümü için söz yazmak istedim. Bu defa da yine kaybının arkasından konuşan, yakaran diyelim, üzüntüsünü dile getiren kişinin kaybettiği kişiyle olan doğrudan eskiye dayanan hatıralarından bahsetmesi, duygularını daha samimi şekilde ifade etmesi açısından yaşadıkları eski günlere dönüş. Onu planladım, onu düşündüm. Örneğin bunun için samimiyeti artıracak sürekli günlük hayatta bizim kullandığımız, yaptığımız, örneğin çay demlemek. Şu ana kadar şarkılarda çok sık rastladığımı söyleyemem. Ekmek kızartmak diyelim. Bunlar aklıma geldi. Bunların biraz daha böyle samimiyet katacağını düşündüm ve şöyle dedim. Tabii hecelere dikkat ediyorum yine. Ta ta tam 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 tam. Yani 7 heceden oluşması lazım. Vurgularını sonra konuşuruz. Yine sen demle çayı. İlk başı neydi? Ne desem çare değil. 7 hece. Bu da öyle oldu. Takip eden şey ne olabilir? Hani arka arkaya devam etmesini istediğim kısım. Neydi? Özlemim her geçen saniye. Ne oldu? 9 hece oldu. Ekmeği ben kızartırken. Burada bir hece eksik kalmış. Onu da söyleyişle tamamlayabileceğimi, yedirebileceğimi düşündüm. Çünkü her şey tam denk gelsin dediğin zaman bu defa aynı anlamı verecek, mesajınızı anlatacak kelimeleri bulmakta zorluk çekebiliyorsunuz. Belki de öyle bir kelime lügatta yer almayabiliyor. Şimdi Türkçe sözcük dağarcığınızla bu konuya bir çözüm getirmek zorundasınız. İhtiyaç olduğunda diğer yabancı dillerden tabii ödünç alma durumunuz olmadığı için Türkçe ile yapacaksınız bu işi. Yoksa da onun muadil bir sözcüğü yoksa o zaman yapabileceğiniz bir şey yok. Ne yapacaksınız? Anlamı tam verdiniz ama hece eksik geldi. Bakalım ne olacak? Ekmeği ben kızartırken dedik. 8 oldu. Özlemim her geçen saniye. Bu 9 oldu. Bakalım ne olacak? Şimdi ilkinde arka arkaya gelişi, o akışı biraz sağlamak için tekrardan bahsetmiştim. Artar da artar. 5 hece. Burada da eşler arasındaki hafif tatlı sürtüşmeler, şakalaşmalar, takılmalardan bahsetmek için söylen de söylen. Yine 5 hece. Onu uygun gördüm. Ve söyleyişi de yumuşak. Oldukça yumuşak. Sonra da sarsar beni A'daki ilk bölüm. Aynısından kızdır beni dedim. Arkasından da yine gitmeyi ekledim. Trafiği belirlerken A bölümünü şarkının başında ilk yarısında 2 kere söyledik. 2 kere köprüden sonra 2 kere nakarat söyledik. Sonra şarkının ikinci yarısına geldik. Yine A bölümünü farklı sözlerle. Bu defa 2 kere onu tekrar etmek gerekir mi? Gerekmez mi? Bir kere söyleyip bağlamak sıkmadan daha mı iyi olur? Onu size bırakıyorum. O karar size ait. Bir de şarkı daha tam bitmedi. Belki bazı gelişmeler olacak. Bazı eklemeler ihtiyacı duyacağım. Şu anda o konuyla ilgili herhangi bir şey yapmıyorum ama şöyle bir söyleyeyim. Bakalım hece eksikliği bize bir zarar getirecek mi? Nasıl olacak? A bölümünün ikinci yarıdaki söylenişi. Yine sen demle çayı, ekmeği ben kızartırken söylen de söylen,
kızdır beni, gitme. Yani ben kulağımı rahatsız edecek bir eksiklik hissetmedim doğrusu.